görüşmesi değil, bir tuzaktı. Kariyer vaadiyle kurulan bir temas, lüks bir ofis katında güç gösterisine dönüştü. Şule Çet, profesyonel bir davetle girdiği bu hikayeden çıkamadı. Kapı kapandığında olması gereken sınırlar ortadan kalktı. Kaçış ihtimali yok oldu. Saatler sonra bu ülkeye düştü denilen bir ölüm bırakıldı. Ama o gece yaşananlar bir düşüşle açıklanacak kadar basit değildi. Bu dosya, kapalı bir mekanda kurulan güç ilişkisinin ölümle sonuçlanan kaydıdır. Şule Çet, 23 yaşında Ankara'da yaşayan, annesini erken yaşlarda kaybetmiş olmasına rağmen hem babası hem de abisinin sevgisiyle büyümüş, hayata sıkı sıkıya bağlı bir üniversite öğrencisiydi. Çevresi tarafından iletişim yönü çok güçlü ve sevgi dolu biri olarak tanınırdı. Geleceğe dönük hedefleri olan bu genç kadının hayatında büyük bir kaos yoktu. Kaçak bir yaşamı da, sorunlu bir çevresi de yoktu. Sıradan bir hayatı vardı. Ancak bu ülkede kadınlar için sıradan hayat demek, güvenli hayat demek değildir. Şule Çet, 29 Mayıs 2018 günü Ankara'da, geçmişte patronu olan Çağatay Aksu'dan gelen bir daveti kabul etti. Görüşmenin konusu meslekiydi. Şule'nin bu buluşmayı kabul etmesi, önceden kurulan bir güvene dayanıyordu. Akşam saatlerinde Şule, Aksu ile bir araya geldi. Bu ilk buluşmada Berk Akant yoktu. Sürece sonradan Çağatay Aksu tarafından çağrılarak dahil oldu. Gece ilerledikçe Aksu'nun plazadaki ofisine geçildi. Bu geçiş, başlangıçta konuşulan iş görüşmesi çerçevesinin dışına çıkıldığını gösteriyordu. Ofis yüksek bir katta ve tanıksız bir alandaydı. Şule'nin arkadaşlarına attığı mesajlar bu noktadan sonra başladı. Yazdıklarında eğlence yoktu. Ancak rahatsız olduğu ortadaydı. Ev arkadaşının telefonuna "İyi değilim, burada kalmak istemiyorum. Bir şeyler tuhaf olmaya başladı" mesajları geldi. Bu cümleler bir gece anlatısı değil, bir durum bildirimiydi. Saat ilerledi, mekan değişmedi. Ofisin içinde geçen zaman uzadı. Şule, arkadaşına çıkmak istediğini yazmaya başladı. "Gitmek istiyorum ama beni bırakmıyorlar" cümlesi kayıtlarda yer aldı. Bu noktadan sonra anlatılar da ayrıştı. Berk Akant ve Çağatay Aksu ifadelerinde gecenin normal geçtiğini iddia edip alkol vurgusu yaptılar. Ruhsal dengesizlik söylemi geliştirip intihar eğilimi iddiasını ortaya attılar. Ancak teknik veriler bu anlatıyı desteklemedi. Adli tıp uzmanları vücutta zorlanma izleri tespit etti. Tırnak altı DNA bulguları fiziksel teması ortaya koydu. Savunma refleksi bulguları Şule'nin mücadelesine işaret etti. Düşme travmasıyla uyumsuz lezyonlar kaydedildi. Vücut üzerindeki darbe yönleri pasif düşüşle örtüşmedi. Olay yeri inceleme raporlarında ofis içi düzenlemenin düşme senaryosuna uymadığı zaten ortadaydı. HTS kayıtları alındığında zaman çizelgesindeki kopukluklar ortaya çıktı. Bu ölüm, Şule'nin kendi iradesiyle gerçekleşmiş bir yüksekten düşme vakası değildi. Şule, o ofisten aşağı düşmemiş, atılmıştı. Bu sırada o ofisin içinde Berk Akant ve Çağatay Aksu vardı. Dosya hazırlandı. Deliller toplandı. İddianame yazıldı ve tutuklamalar yapıldı. Mahkeme süreci başlamıştı. İlk duruşma günü mahkemenin elindeki dosyada adli tıp raporu vardı. DNA bulguları, bilirkişi raporları,
HTS kayıtları vardı. Zorlanma izleri ve savunma refleksi bulguları ortadaydı. Ancak mahkeme sanıkları tutuksuz yargılama kararıyla serbest bıraktı. Bir kadın ölmüş, 2 erkek ise serbest bırakılmıştı. Bu karar adli bir işlem değil, toplumsal bir kırılma anı oldu. Kamuoyunda çok ciddi bir tepki oluştu. Dosya daha da görünür hale geldi. Kadın örgütleri ciddi bir baskı oluştu. Hukuki süreç genişletildi ve sanıklar bu sefer tutuklandı. Yargılama derinleştirildi. Yeni bilirkişi tespitleri alındı. Son raporlardaki şu detay çok dikkat çekiciydi. Şule'nin ayakkabıları sonradan atılmıştı. Olay günü akşamında şüphelilerden Berk Akan, artık ismini zikretmekte sıkıntı duymuyorum, zaten hepiniz biliyorsunuz, hiçbir şey bilmediğini, görmediğini söylüyordu ki olay günü 2.39'da farklı bir bayana atılan bir mesaj var. Her şey çok kötü oldu, lütfen bana geri dön ve beni ara şeklinde. Özellikle 2.39 diyorum çünkü Şule 3.50'de plazanın katından atıldığı tespit edildi. Yani 1 saatten fazla bir süre şüpheliler Şule'yi öldürdükten sonra cesedi ne yapacaklarını tartıştılar. Çünkü bu mesaj atıldığında Şule ölmüştü. Biz bunu en başından beri söylüyorduk. Çünkü şüphelilerin anlattıklarına göre Şule ile aralarında bir tutmak isterken parmağı kırıldı, işte tırnaktaki oluşan dokular bu şekilde olduğu gibi bir hikayeleri vardı. Fakat bu hikaye polisin olay yeri raporuyla çürütülmüştü. Çünkü bahsettikleri pencerenin pervazında kimsenin parmak izi bulunmamıştı. Bu da Şule'nin öldürülüp, kaba bir tabir olacak ama, çuval gibi aşağı atıldığını gösteriyor. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davanın son celsesinde Berk Akan'ın avukatı, sanık Çağatay Aksu'nun davanın ilk celsesi öncesinde yazdığı mektupları delil olarak mahkemeye sundu. Bu mektuplarda Aksu'nun Akan'da "ya beraber çıkarız ya da beraber batarız. Bir tane yazışma resmi oğlum biz buraya sokan, başka bir şey yok. Bir tane sol üstte resim, rehber kaydına Şule yazacaksın, sonra da elveda, kendinize iyi bakın falan. O kadar. Ekran resmini basacaksın dosyaya. Nasıl olsa kızın telefonu açılmıyor" dediği ortaya çıktı. Sanık Berk Akan, olayın başından itibaren hadisenin ne olduğunu bilmekte, iştirak ettiği cinayet eylemini gizlemeye çalışmaktaydı. Basit pusula değiş tokuşu değil, sayfalarca mektup ortaya çıkmış, cezaevinde geçirilen sürede çok açık bir ihmal ya da destek söz konusuydu. Dosya artık anlatı olmaktan çıkmış, bir kanıt sistemi haline dönüşmüştü. Ve karar günü geldiğinde mahkeme, Çağatay Aksu'ya kasten öldürmek, nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından müebbet hapis ve ayrıca 12 yıl 6 ay, Berk Akan'da ise tüm suçlarda Aksu'ya yardım ettiği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Bu bir adalet filmi sahnesi değildi. Bu bir rahatlama anı ya da zafer hiç değildi. Bu, inkar edilemeyen bir dosyanın zorunlu sonucuydu. Çünkü herkes aslında şunun farkındaydı. Bu dosya görünür olmasa, bu dava toplumsal baskıyla büyümeseydi, ilk duruşmadaki tahliye normal karşılansaydı, bu ölüm bir intihar etiketiyle kapanabilirdi. Bu dava bir cinayet davası değil, bir sistem testiydi. Ve sistem ancak üzerine gidildiğinde doğru kararı verdi. Bu dosya bir cinayet kaydı olarak kapandı ama geride kalan bir ölümden ibaret değildi. Bir kadının kapalı bir sistem içinde nasıl yalnızlaştırıldığının, nasıl sıkıştırıldığının ve nasıl yok edildiğinin resmi kaydıydı. Deliller konuştu, bilim konuştu, veriler konuştu. Ama gerçek ancak toplumsal baskıyla görünür oldu. Bu dava bir adalet hikayesi değil, bir sistemin
zorlanmadan çalışmadığının belgesidir. Ve bu dosya adli bir karar metni değil, toplumun utanç arşivine düşülmüş kalıcı bir kayıttır.